Dortmund, Hoffenheim, Anderlecht, Real Sociedad ve Brentford. Nicolas Wurmbrand'ın adı bu kulüplerle yan yana geldiğinde ilk olarak hızına bakmak kolay. Ama Wurmbrand yalnızca savunma arkasına koşan hızlı bir kanat değil. Topu ayağından uzaklaştırmadan hızlanıyor. Sağına ya da soluna yöneldiğinde hücumun temposu düşmüyor. Rakibi geçtikten sonra çevresindeki boşluğu görebiliyor. Top başka bir oyuncudaykense kanattan çıkıp ceza sahasına bir forvet gibi girebiliyor. Üstelik bunları Rapid Wien'in oldukça kötü geçen sezonunda yaptı. Ben bu videoyu yeni bir transfer haberi çıktığı için hazırlamadım. Çünkü Wurmbrand sezon boyunca izlemekten en fazla keyif aldığım oyunculardan biriydi. Yeteneği konusunda çok büyük bir soru işaretim yok. Asıl merak ettiğim şey şu. Geçmişinde ciddi bir sakatlık bulunan 20 yaşındaki bu oyuncu, patlayıcılık üzerine kurulu oyununu sağlıklı biçimde sürdürebilirse ulaşabileceği seviye neresi? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Wurmbrand topu ayağına aldığında savunmacıyla arasındaki mesafeyi çok hızlı kapatıyor. Bu yüzden karşısındaki oyuncu çoğu zaman geriye doğru kaçıp alan koruyamıyor. Birkaç adım içinde karar vermek zorunda kalıyor. Onun top sürüşünde en belirgin taraf süratini uzun dokunuşlarla kurmaması. Topu birkaç metre önüne bırakıp peşinden koşmuyor. Ayağına yakın tutuyor, adım frekansını yükseltiyor. Ve yön değiştireceği ana kadar kontrolü bırakmıyor. Bu da ona savunmacının ilk tepkisini görme şansı veriyor. Top sürerken vücudu da top kadar aktif. Omzuyla merkeze gidecekmiş gibi sinyal verip kalçasını çizgiye çevirebiliyor. Ayağını topun üzerinden geçirirken hareketin devamını önceden belli etmiyor. Rakip ağırlığını tek tarafa verdiğinde ise geniş bir çalıma ihtiyaç duymadan dar bir açıdan çıkabiliyor. Topla ilişkisi de oldukça dikine. Rakibi geçtikten sonra yana açılıp hücumu yavaşlatmıyor. Kazandığı yarım metreyi hemen ceza sahasına yaklaşmak, savunma hattını geriye itmek veya yeni bir birebir yaratmak için kullanıyor. Bu yüzden Wurmbrand'ın ilk çıkışı çoğu zaman pozisyonun son hareketi olmuyor. Savunmacı bir yönü kapatsa bile dokunuş sıklığı ona ikinci bir çıkış yolu bırakıyor. Bu ritim özellikle ceza sahası çevresinde çok rahatsız edici. Orada savunmacının önünde uzun bir koşu alanı bulunmuyor. Top ayağına yakın kaldığı için şut, orta ya da yeni bir yön değişikliği aynı pozisyon içinde opsiyon olarak kalıyor. Alçak ağırlık merkezi ve kısa adımları temas geldiğinde de işe yarıyor. Savunmacı topa uzanırken Wurmbrand ikinci dokunuşunu hazırlamış oluyor. Bu yüzden ilk hamleyi karşılayan oyuncu pozisyonu bitirmiş sayılmıyor. Çoğu kez bir sonraki harekete de yetişmek zorunda kalıyor. Aynı koşu içinde topu geri çekebiliyor, ayağının dışına alabiliyor ya da yönünü tamamen değiştirebiliyor. Wurmbrand'ın driblinglerinde hız ve kontrol birbirinden ayrılmıyor. Sürat yükseldikçe dokunuşların kalitesi düşmüyor. Onu top ayağındayken bu kadar izlenilir kılan da bu sürekli tehdit hissi. Wurmbrand bu pozisyonda topu sırtı dönük alırken savunmacının hemen arkasında olduğunu biliyor. Topu kontrol edip geri oynamak yerine ilk dokunuşunu kendi arkasına doğru kaldırıyor. Böylece savunmacının uzanabileceği alana atlıyor ve aynı hareketin devamında yüzünü rakip kaleye dönüyor. Asıl hızlanma bundan sonra geliyor. Stoper karşısına çıktığında topu sağına alıyor, rakibi doğrudan geçmek yerine onu kanada doğru sürüklüyor. Bu hamle şut açısını daraltıyor ama ceza sahasının içindeki takım arkadaşı için alan açıyor. Wurmbrand'ın pozisyon boyunca yaptığı her dokunuş bir sonrakini hazırlıyor. İlk kontrol dönüşü, dönüş taşıma koridorunu, taşıma da ortayı mümkün hale getiriyor. Topu rakibin arkasına aşırdığı anda başlayan hücum birkaç saniye içinde asistle tamamlanıyor. Wurmbrand top ayağında değilken de savunmanın sürekli kontrol etmesi gereken bir oyuncu. Çünkü koşularını pas çıktıktan sonra başlatmıyor. Topu taşıyan arkadaşının vücut yönünü, savunma çizgisinin ne kadar öne çıktığını ve bek ile stoper arasındaki mesafeyi aynı anda takip ediyor. Çizgide beklerken bir anda merkeze yaklaşabiliyor. Merkezde başladığında da savunmacının görüş alanının dışına doğru açılıyor. Bu nedenle yaptığı koşular yalnızca hız yarışı değil. Koşunun başlangıç noktası hangi oyuncunun omzunun arkasına geçtiği ve pasın çıkacağı anda hangi koridora yöneldiği de en az süreti kadar önemli. Savunma çizgisiyle aynı anda kalabildiği anlarda çok tehlikeli. Erken koşup ofsayta düşmek yerine birkaç kısa adımla rakip stoperle birlikte ilerliyor. Pas verecek oyuncu kafasını kaldırdığında da tempoyu yükseltiyor. İşte Wurmbrand'ın patlayıcılığı tam olarak burada devreye giriyor. Savunmacı ilk adımı geç attığında aradaki mesafeyi birkaç metre içinde kapatıyor ve topun düşeceği noktaya önceden ulaşıyor. Koşularının yönü de sürekli aynı değil. Sağ kanattan iç koridora girebiliyor. Sol taraftan stoperlerin arkasına kat edebiliyor. Ya da topu verdikten sonra savunmanın arkasına yeniden çıkabiliyor. Bu çeşitlilik rakiplerin onu yalnızca çizgiye yakın tutarak kontrol etmesini zorlaştırıyor. Bir pozisyonda genişliği korurken sonraki hücumda ceza sahasına en erken giren oyunculardan biri olabiliyor. Topla buluştuğunda da koşu bitmiş sayılmıyor. Kaleci çıkarsa yönünü değiştiriyor. Açı daralırsa pozisyonu takım arkadaşı için canlı tutmaya çalışıyor. Savunmacı top ile arasına girdiğinde de hücumu bırakmıyor. Hızını yalnızca topa yetişmek için değil, kaybolmuş görünen pozisyonu geri kazanmak için de kullanıyor. Wurmbrand'ın topsuz hareketlerinde en dikkat çekici taraf koşunun sonunu önceden düşünmesi.
Nereye gideceğini biliyor ama pasın şiddetine ve savunmacının tepkisine göre yolunu değiştirebiliyor. Bu yüzden savunma arkasında hareketleri mekanik görünmüyor, hücumun gelişimine göre şekilleniyor. Henüz 20 yaşında olması da burada önemli. Koşu zamanlamasını, ofsayt çizgisiyle ilişkisini ve pas verecek oyuncuyla iletişimini daha düzenli hale getirdiğinde, hızını yalnızca tehlike yaratmak için değil, çok daha istikrarlı skor pozisyonlarına dönüşmek için kullanabilir. Wurmbrand bu pozisyonda koşacağı alanı pas daha çıkmadan belirliyor. Savunma çizgisiyle aynı hizada kalıp eliyle istediği alanı gösteriyor. Böylece hem takım arkadaşına net bir hedef veriyor hem de erken koşup ofsayta düşmüyor. Pas çıktığı anda ilk adımını hızlandırıyor, top yere inmeden vücudunu vuruşa hazırlıyor. Bu pozisyonda hız son aşama. Farkı yaratan koşunun zamanını ve yönünü daha pas verilmeden belirlemesi. Wurmbrand ceza sahasına girdiğinde topun önüne kusursuz bir şekilde düşmesini beklemiyor. Vuruş zeminde, havada, diz hizasında ya da dar açıda olabilir. Pozisyonu tamamlama isteği değişmiyor. Onu bu bölgede kanat oyuncusundan çok ceza sahası hücumcusuna yaklaştıran taraf topun geliş şekline hızlı uyum sağlaması. Sağ ayağını hazırlayacak vakti bulamadığında solu devreye giriyor. Top biraz gerisinde kaldığında vücudunu yeniden ayarlamaya çalışıyor. Havadan gelen toplarda kontrol seçeneği riskliyse doğrudan vuruşu düşünüyor. Ceza sahasında tek bir bitiriş kalıbına bağlı kalmıyor. Boyu 1,72 olmasına rağmen hava toplarından uzak durmaması da bu iştahın bir parçası. Rakibin üzerinde fiziksel üstünlük kurması kolay değil. Ama topun düştüğü bölgeye giriyor, sıçrama zamanını zorluyor ve ikinci top ihtimalini takip ediyor. Kafa vuruşlarının her biri temiz sonuçlanmasa da bir kanat oyuncusundan beklenenden daha fazla bitirici aksiyonun içinde kalıyor. Top ilk temasın ardından yön değiştirdiğinde de aksiyondan kopmuyor. Savunmacının dokunduğu, kalecinin sektirdiği ya da ortanın beklenenden uzun düştüğü anlarda vücudunu yeniden topa çeviriyor. Wurmbrand ceza sahasında yalnızca planlanan pası beklemiyor. Bozulan pozisyonun içinde de vuruş çıkarabiliyor. Kontrolden sonra fazladan bir dokunuş aramak yerine önünde açılan küçük pencereyi kullanıyor. Yakın direğe sert vurabiliyor, uzak köşeyi ayak içiyle arayabiliyor ya da savunmacı kapanmadan tek temasla bitirmeyi deneyebiliyor. Kalecinin yerleşmesini beklememesi bazı pozisyonlarda ona önemli bir avantaj sağlıyor. Arka direkteki bitirişlerinde de benzer bir hazırlık görülüyor. Vuruş açısı çok daralsa bile topun kaleciyle direk arasından geçebileceği yolu arıyor. Merkeze yakın pozisyonlarda tek dokunuşu tercih ederek savunmanın yeniden yerleşmesine izin vermiyor. Sağ ve sol ayağını kullanabilmesi bu bölgelerde vücudunu topa göre çevirmek için ona fazladan zaman kazandırıyor. Bu cesaret zaman zaman vuruş kalitesini aşağı çekiyor. Topu biraz daha sakin karşılayabileceği anlarda da erken davranabiliyor. Dengesini tam kurmadan yaptığı voleler veya zor açıdan seçtiği şutlar üretkenliğini sınırlayan taraflardan biri. Ceza sahasındaki saldırganlığını tamamen kaybetmeden yalnızca doğru vuruş anını daha iyi seçmesi gerekiyor. Vuruş öncesindeki beden hazırlığını ve hangi pozisyonda tek temas, hangi pozisyonda kontrol kullanacağını daha düzenli hale getirirse, bugünkü hareketlerini çok daha yüksek bir gol sayısına çevirebilir. Wurmbrand'ın iki ayağı arasındaki fark savunmacının üzerine plan kurabileceği kadar büyük değil. Rakip onu belirli bir tarafa yönlendirerek hareket alanını daralttığını düşünse de Wurmbrand topu diğer ayağına aldığında hücumun temposu düşmüyor. Sol ayağı onun için son anda başvurduğu bir yardımcı ayak değil. Top sürerken küçük dokunuşlarla topu soluyla önüne dürtebiliyor ve adım frekansını bozmadan ilerleyebiliyor. Bu ayrıntı önemli çünkü yön değiştirdikten sonra topu yeniden sağına hazırlamak için fazladan temasa ihtiyaç duymuyor. Savunmacının kazandığını düşündüğü o kısa süre ortaya hiç çıkmıyor. Daha da önemlisi bu çift ayaklılık yalnızca son aksiyonda ortaya çıkmıyor. Wurmbrand topu taşırken sağdan sola, soldan sağa geçiş yapabiliyor ve her değişimde hızını koruyor. Böylece savunmacı yalnızca şut ya da orta ihtimalini değil, top sürüşünün hangi ayak üzerinden devam edeceğini de okuyamıyor. Soluyla ceza sahasına farklı yüksekliklerde toplar gönderebiliyor. Savunmacıların arasından pas çıkarabiliyor ve şut açısı oluştuğunda tereddüt etmeden kaleyi deneyebiliyor. Sağ ayağında da ayak içi, ayağın dışı ve sert vuruş gibi farklı çözümler var. İki tarafta da yalnızca aksiyonu devam ettirecek kadar değil, pozisyonu doğrudan tehlikeye çevirecek kadar rahat. Bu durum Wurmbrand'ın vücut hareketlerini de daha inandırıcı hale getiriyor. Omzunu merkeze çevirdiğinde savunmacı bunu yalnızca sağına geçebilmek için hazırlanmış bir aldatma olduğunu düşünemiyor. Çünkü gerçekten soluyla devam edebilir. Çizgi tarafına yöneldiğinde de orta açmak için yeniden güçlü ayağına dönmesini bekleyemiyor. Savunmacının kararsız kaldığı anlarda Wurmbrand mesafeyi hızla kapatıyor. Rakip iç koridoru korumak için yarım adım merkeze kayarsa dışından geçebiliyor. Çizgiye fazla ağırlık verirse ters ayağıyla içe yöneliyor. Wurmbrand'a karşı bir tarafı kapatmak, diğer tarafı bilerek açmak anlamına geliyor. Açık bıraktığınız yön onun için zayıf taraf değil. Aynı hücumu farklı bir ayakla sürdürebileceği ikinci bir yol. Bu pozisyon kendi ceza sahası yayında başlıyor. Wurmbrand ilk rakip doğrudan topa uzanınca topu bacaklarının arasından geçiriyor. İkinci oyuncuysa mesafeyi koruyarak karşısına çıkıyor. Bu kez aynı hareketi tekrarlamıyor.
Omzunu sağa çevirip o yöne gideceği izlenimini veriyor. Ardından sola çıkarak rakibi geride bırakıyor. İki oyuncuyu geçtikten sonra top sürmeye devam etmek yerine savunma arkasındaki koşuyu görüyor. Burada 3 aksiyonda 3 ayrı karar izliyoruz. İlkinde top tekniği, ikincisinde beden aldatması, sonrasında ise neredeyse tam sahaya geçen hücumu doğru pasla tamamlama kararı. Wurmbrand topu rakip kaleye doğru taşırken gözünü karşısındaki savunmacıya kitlemiyor. İlk rakibi geçmeye hazırlanırken bile savunmanın geri kalanında neyin değiştiğini takip ediyor. Hangi oyuncu onun üzerine çıkıyor, o oyuncunun arkasında hangi alan boşalıyor, ceza sahasında kim yetişiyor? Taşımanın devamındaki kararını bunlara göre şekillendiriyor. Bu nedenle onun driblingi birebir üstünlüğün ötesine geçip savunmanın yerini de değiştiriyor. Rakip bek Wurmbrand'ı karşılamak için öne çıktığında arkasındaki koridor açılıyor. İkinci bir oyuncu yardıma geldiğinde başka bir bölgede sayısal avantaj oluşuyor. Wurmbrand kazandığı yarım metreyi her seferinde kendi şutuna çevirmeye çalışmıyor. Bazen topu savunmanın onu yüzünden terk ettiği bölgeye bırakıyor. Top sürerken başını tamamen aşağıya indirmemesi bu tarafı mümkün kılıyor. Kısa dokunuşlarla ilerlediği için topu kontrol etmek adına bütün dikkatini ayağına vermek zorunda kalmıyor. Rakibin hamlesini beklerken takım arkadaşlarının hareketlerini de görebiliyor. Pas zamanı geldiğinde de önce durup vücudunu yeniden ayarlamıyor. Topu taşıdığı ritmin içinden çıkarıyor. Bu paslar çoğu zaman uzun süre hazırlanmış oyun kurucu pasları değil. Savunmanın dengesi birkaç saniyeliğine bozulduğunda o kısa aralığı kullanıyor. Stoper öne çıktığında arkasını, iki oyuncu kendisine kapandığında aralarındaki koridoru, rakip savunma tek tarafa kaydığında ters taraftaki boşluğu bulmaya çalışıyor. Kararı geciktirmediği için kendi yarattığı hareketleri kaybolmadan hücum devam ediyor. Bu davranış çizgiye yakın taşımalarda kalmıyor. Merkeze doğru kat ettiğinde de pas açısını kaybetmiyor. Kaleye yaklaşmak onu otomatik olarak şuta yöneltmiyor. Savunmanın merkezde daralmasını, kenarda veya arka direkte açılan oyuncuyu bulmak için kullanabiliyor. Üstelik bunu sağ ya da sola yana bağlı kalmadan yapabiliyor. Bu da farklı kanatlardan oynadığında üretkenliğinin tamamen yön değiştirmesini engelliyor. Pasın yönü kadar şiddeti de önemli. Arkadaşı koşusunu sürdürüyorsa onu yavaşlatmayacak bir top göndermeye çalışıyor. Alan daralmışsa kontrolü kolaylaştıracak açıya bırakıyor. Böylece kendi süretini rakibini geçmenin ötesinde hücumun temposunu bir sonraki oyuncuya aktarmak için de kullanıyor. Bu özellik Wurmbrand'ın etkisinin her zaman gol veya asist hanesinde görünmemesine neden oluyor. Savunmacıyı üzerine çektiği taşıma, ceza sahasına giden ilk bağlantı pası ya da asiste hazırlayan aksiyon istatistikte geri planda kalabilir. Ancak pozisyonun kurulma biçimine baktığınızda hücumun yönünü değiştiren dokunuş çoğu kez ondan geliyor. Rapid Viye'nin zorlandığı sezonda bu katkı daha da görünür hale geldi. Takımın yerleşik hücumda alan bulamadığı anlarda Wurmbrand topu uzun mesafeler taşıyarak savunmayı hareket ettirebildi. Hazırladığı bazı fırsatlar son vuruşta karşılık bulmasa da takımın durağan kaldığı bölümleri tek aksiyonla hızlandırabildi. Bu pozisyonda Wurmbrand savunmacıların arasına doğru topu taşırken ceza sahasındaki arkadaşını erken görüyor. Ve pasını çıkardıktan sonra savunmanın dikkati topa döndüğü anda penaltı noktasına doğru koşusunu sürdürüyor. Tek pasla geri gelen top biraz önünde kalmasına rağmen rakibinden önce davranıp dar alanda kontrolü sağlıyor. Burada hücum iki ayrı aksiyondan oluşmuyor. Taşıma, pas ve devam koşusu aynı düşüncenin parçaları. Wurmbrand'ın hızını sadece top ayağındayken ya da savunma arkasına koşarken görmüyoruz. Top rakibe geçtiğinde de ilk birkaç saniyeyi boş bırakmıyor. Bu baskı her zaman top kazanımıyla sonuçlanmıyor. Fakat rakibin pas yönünü aceleyle değiştirmesine, uzun oynamasına ya da hatalı dokunuşa zorlanmasına neden oluyor. Wurmbrand burada enerjisini rastgele harcamıyor. Topun hangi ayağa geleceğini ve rakibin yüzünün nereye dönük olduğunu okuyup deparını ona göre başlatıyor. Geri koşularında da benzer bir istek var. Hücum kaybedildiğinde pozisyonu uzaktan izlemek yerine rakip ceza sahasından kendi ceza sahasına kadar dönmeye çalışıyor. Bu pozisyonda müdahalesi sonuç vermiyor ve Rapid Wien golü yiyor. Ama takımın en ileri oyuncularından birinin o mesafeyi kapatmak için gösterdiği çaba oyundan ne kadar kolay kopmadığını gösteriyor. Wurmbrand savunmacı değil. Yine de hızını yalnızca kendi hücumları için saklamıyor. Buraya kadar Wurmbrand'ın yeteneği konusunda çok fazla soru bırakmadığını düşünüyorum. Top ayağındayken rakibin dengesini bozabiliyor. Top başka bir oyuncudayken savunma arkasını tehdit ediyor. Ve ceza sahasında iki ayağıyla da pozisyonu tamamlayabiliyor. Benim asıl merak ettiğim şey bu kadar patlayıcı bir oyunu kariyeri boyunca ne kadar düzenli ve sağlıklı taşıyabileceği. Nikolaus Wurmbrand 20 yaşında. 1.72'lik boyu kısa adımlarla hızlanmasına ve yön değiştirirken ağırlık merkezini aşağıda tutmasına yardım ediyor. Ancak onu çevik yapan yalnızca fiziği değil, sağ ve sol ayağı arasında top sürüşünü yavaşlatacak belirgin bir geçişin olmaması bu vücut yapısını çok daha tehlikeli hale getiriyor. 2025-26 sezonunu Rapid Wien formasıyla 45 resmi maçla tamamladı. Sahada kaldığı 2777 dakika artık kısa sürelerle denenen bir genç olmadığını gösteriyor. Rapid Wien'in istikrarsız ve sonuç olarak hayal kırıklığı yarattığı sezonunda hücumun temposunu tek aksiyonla değiştirebilen oyunculardan biri olarak sorumluluk aldı. Sezonu 5 gol ve 6 asistle kapattı. Bu sayıların kötü olduğunu düşünmüyorum.
Ama Wurmbrand'ın etkisini tam olarak da anlatmıyor. Savunmayı üzerine çektiği taşıma, asiste hazırlayan ilk pas ya da takım arkadaşlarının değerlendiremediği servisler tabelaya yazılmadı. Bu yükselişin arkasında kolay bir hikaye yok. Wurmbrand, Rapid Vienna 10 yaşında geldi ve kulübün bütün altyapı basamaklarından geçti. Eylül 2022'de çapraz bağını kopardıktan sonra yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı. Rapid Wien rehabilitasyonu devam ederken ona ilk profesyonel sözleşmesini verdi. A takıma yükseldikten sonra da kontratını 2028 yazına kadar uzattı. Kulüp gelişiminin sakatlıkla durmadığını, yalnızca geciktiğini açıkça düşündü. Geçmişte çapraz bağ sakatlığı yaşamış olması yeniden aynı problemi yaşayacağı anlamına gelmez. Böyle bir tahminde bulunamayız. Fakat Wurmbrand'ın oyunu uzun sprintlere, sert frenlere ve peş peşe yön değişikliklerine dayanıyor. Bu nedenle fiziksel devamlılığı bundan sonraki kariyerinde teknik gelişimi kadar dikkatle takip edilmesi gereken bir konu. Geri döndükten sonra yeni seviyelere uyum sağlama biçimi ise umut verici. Avusturya Bundesliga'daki ilk başlangıcında gol attı. Kopenhag karşısında Avrupa'da 2 kez fileleri buldu. Avusturya A milli takımında ilk maçında kısa süre içerisinde bir gol bir asist üretti. Sahne büyüdüğünde oyununun en güçlü taraflarını saklamadı. Hoffenheim'ın bilgi alması, Dortmund'un izlediği isimlerden biri olması, Anderlecht, Real Sociedad ve Brentford'un Wurmbrand'la anılması bu yüzden şaşırtıcı değil. Bunların hiçbiri tamamlanmış bir transfer değil. Şu anda hala Rapid Wien'in 15 numarası ve 26-27 kadrosunun bir parçası. Açıkçası kanalda videosu bulunan bir başka genç kanat oyuncusu Işem Ferrah ile aynı takımın iki kanadında oynadıklarını düşününce ortaya nasıl bir hücum gücü çıkacağını hayal etmek bile zor. Ferrah videosunu da karta bırakıyorum. Bu video için yeni bir transfer haberi beklemek istemedim. Rapid Wien'i özellikle ikinci takımından A takıma uzanan oyuncu yolunu takip etmeyi çok seviyorum. Wurmbrand da Rapid Wien'in kötü geçen sezonunda sonuçlardan bağımsız olarak her hafta izlemek isteyeceğim oyunculardan biriydi. Böyle henüz geniş kitlelerin radarına tam olarak girmemiş oyuncuların uzun analizlerini görmek istiyorsanız videoyu beğenerek, kanala abone olarak ve hype özelliği sizde görünüyorsa videoya hype vererek Scouting 35'e destek olabilirsiniz. Dortmund, Hoffenheim, Anderlecht, Sociedad ve Brentford ilgisi tesadüf değildi. Ama onun geleceğini kulüp isimlerinden önce bu oyunu sağlıklı biçimde ne kadar sık tekrar edebildiği belirleyecek. Sanırım bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.